Bir an gözlerinizi kapatın ve şunu hayal edin. Yıllarca süren sessiz mücadelelerinizi, kimsenin tanık olmadığı uykusuz geceleri, gözyaşlarını yutarak kalktığınız sabahları, içinizdeki fırtınayı yalnız başınıza dindirdiğiniz anları. Sonra bir gün başarıya ulaştığınızda etrafınızdaki insanlar tüm bu yolculuğu tek bir kelimeye indiriyor. Şans. Eğer bu cümle size tanıdık geliyorsa, eğer içinizde aslında ben çok çalıştım, ben emek verdim, ben fedakarlık yaptım diye bir ses yükseliyorsa, bu video tam olarak sizin için hazırlandı. Çünkü bugün öğreneceğiniz 10 temel ilke, hayatınıza bakış açınızı ve insanların size karşı tutumunu kökten değiştirecek. Devam etmeden önce sizden küçük bir ricam var. Eğer büyümeye, dönüşmeye ve gerçek anlamda güçlü olmaya karar verdiyseniz lütfen kanala abone olun, bu videoyu beğenin ve bildirimleri açın. Çünkü buradaki her bir içerik sıradan kalmayı reddeden ruhlar için bir kılavuz niteliğinde hazırlanıyor. Şimdi başlayalım. Birinci ilke. Onlar buna her zaman şans diyecek. Buna hazırlıklı olun. Hiçbir şey sizi yolunuzdan çeviremediğinde, hiçbir zayıflık disiplininizi kıramadığında ve istikrarınız görmezden gelinemeyecek bir noktaya ulaştığında, çevrenizdeki insanlar sizin bunu hak ettiğinizi söylemeyecek. Onlar, hayatın size cömert davrandığını, kaderin yüzünüze güldüğünü, talihin sizden yana olduğunu iddia edecek. Çünkü şans kelimesi, küçük zihinlerin bir insanın gerçek dönüşümünü kavrayamadıklarında kullandıkları kolay bir kaçış kapısıdır. Onlar sizin kendinizle savaştığınız o uzun geceleri görmedi. Bedeniniz dinlenmek için yalvarırken alarmınızı saatler önce kurduğunuzu bilmiyor. Onaylanma açlığınızı içinizde nasıl öldürdüğünüzü, eski benliğiniz geri dönmek için kapıyı tıklatırken nasıl soğukkanlılıkla yolunuza devam ettiğinizi asla göremediler. Sadece nihai sonucu görüyorlar ve sonuçlar başarılar. Alışılmışın dışına çıktığında bazıları için rahatsız edici olabilir. Çünkü bu durum bireysel sorumlulukları ve çabayı daha belirgin hale getirir. Bunu kafanıza kazıyın. Sizin göreviniz kimseyi ikna etmek değil, görmezden gelinemez olmaktır. Tarih boyunca güçlü olan hiç kimse kendini açıklamak zorunda kalmadı. Güç hareket eder. Güç yer kaplar. Güç bulunduğu odanın atmosferini değiştirir. Bir aslan ormandaki diğer hayvanlara ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmaz. Sadece var olur ve bu varoluş her şeyi söyler. Sizin de tam olarak böyle olmanız gerekiyor. Sakin, hesaplı ve dokunulmaz. Planlarınızı duyurmaktan vazgeçin. Yaralarınızı sergilemeyi bırakın. Tepkilerinizi sizi kontrol etmek için bir araç olarak kullanacak insanlara duygusal kapılar açmayı sonlandırın. Hırsınız halka açık bir tiyatro değildir. Geleceğiniz tartışılmaya açık bir konu değildir. Sessizce hareket edin, sessizce öğrenin, sessizce kendinizi geliştirin ve varlığınızın kendisi bir delil haline gelene kadar sabırla inşa edin. Bu noktada bir şey yapmanızı istiyorum. Yorumlara şu cümleyi yazın. Ben şansı kovalamıyorum. Ben baskı yaratıyorum. Bu cümleyi gelecekteki kendinizle yapılmış bir anlaşma gibi düşünün. Çünkü bu andan itibaren artık temennilerle değil, stratejik kaldıraçlarla yaşıyorsunuz. Bırakın yanlış anlasınlar, bırakın buna şans desinler. Onlar dedikodu yaparken siz konumlanın, onlar şüphe ederken siz keskinleşin ve sonunda bunun şans olmadığını fark ettiklerinde iş işten çoktan geçmiş olacak. İkinci ilke, kimsenin sizi göremeyeceği yerlerde inşa edin. Gerçekten tehlikeli olan adam, ne yapacağını her köşede anlatan adam değildir. Tehlikeli olan, gözden kaybolan, sessizce çalışan, acı çekerek keskinleşen ve kimsenin nasıl açıklayacağını bilmediği sonuçlarla geri dönen adamdır. Hedeflemeniz gereken yol budur. Görünmez olduğunuzda çevrenizdekilerin hiçbir şey yapmadığınızı düşünmesine izin verin. Sessizliğinizin yenilgi anlamına geldiğini sanmalarına müsaade edin. Yokluğunuzu, zayıflığınızın kanıtı olarak yorumlamalarına ses çıkarmayın. İşte gerçek stratejik gücün başladığı nokta tam olarak burası. Kontrollü görünmezlik. Çoğu insan hayallerini henüz tohum aşamasındayken açığa çıkarır çünkü başarıdan önce alkışa muhtaçtırlar. Kazanç elde etmeden önce işlerini ilan ederler. Tutarlılık sağlamadan önce disiplinlerini duyururlar. Acı testinden geçmeden önce dönüşümlerini büyük harflerle yazarlar ve böylece kıskançlığı, şüpheyi, alaycılığı ve sabotajı kendi kapılarına davet etmiş olurlar. Şunu asla unutmayın. İnsanlar bulamadıkları şeye saldıramazlar. Gizli kalan bir plan, korunan bir plandır. Sessizliğiniz bir boşluk değil,
bir zırhtır. Gizliliğiniz bir korku değil, bir stratejidir. Kendinizi açıklamaktan vazgeçtiğinizde, insanlara zayıf noktalarınızın haritasını çizmekten de vazgeçmiş olursunuz. Tanıklara ihtiyaç duymadan hareket etmeyi öğrenmelisiniz. Antrenmanlarınızı kimseyle paylaşmadan yapın. Birikimlerinizi övünmeden büyütün. Çalışmalarınızı duyurmadan sürdürün. Dikkatinizi dağıtan şeylerden konuşma yapmadan kurtulun. Dünyanın yaralarınızı anlamasını ummadan iyileşin. Zayıf adam, herkesin onun değiştiğini bilmesini ister. Güçlü adam, o kadar köklü bir şekilde değişir ki herkes fark etmek zorunda kalır. İşte fark tam burada gizlidir. Başarınız kamuoyuna açıklanmadan önce disiplininiz tamamen özel hale gelmelidir. Başkaları ilgi peşinde koşarken siz avantaj peşinde olmalısınız. Başkaları boş hayalleri kovalarken siz beceri biriktirmelisiniz. Başkaları kaderden bahsederken siz sistemler kurmalısınız. Sistemler motivasyonu, duyguları ve şansı yener. Sisteme sahip bir insan ruh hallerine göre yaşamaz. Çünkü kimliği artık rahatlıkla pazarlık edilebilecek bir şey değildir. Dokunulmaz olmanın yolu işte tam olarak budur. Yorumlara şu cümleyi yazın. Ben sessizlikte inşa ederim. Sonuçlarla konuşurum. Bunu kendinizin daha zayıf versiyonuna gönderilmiş bir uyarı gibi düşünün. Çünkü bir sonraki seviyeniz kamuoyu önünde değil, yalnız odalarda, erken sabahlarda, sessiz fedakarlıklarla ve hiç kimsenin alkışlamadığı kararlarla şekillenecek. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü algoritma sayesinde bu içerik aynı yolda olan binlerce kişiye daha ulaşabilir. Üçüncü ilke, hafife alınma sanatında ustalaşın. Karşınızdaki insan sizi küçümsüyorsa sakın bu yanılgıyı bozmayın. Bırakın yanılsamanın tadını sonuna kadar çıkarsın. Bırakın çok erken gülsün. Sessizliğinizi korku, sabrınızı yeteneksizlik ve kontrolünüzü beceriksizlik olarak yorumlamasına izin verin. Bu, asırlardır kullanılan en eski stratejik avantajlardan biridir. Zararsız görünen adama büyüme alanı verilir. Umutsuz görünen adam izlenir. Çok erken tehlikeli görünen adamse daha olgunlaşmadan saldırıya maruz kalır. Bu nedenle gücünüzü zamanlama, onu görmezden gelmeyi imkansız hale getirene kadar saklamanın o soğuk disiplinini öğrenmek zorundasınız. Çoğu insan güçlü olmadan önce güçlü görünmeye duydukları o çocuksu ihtiyaç yüzünden gerçek güçlerini daha tohumdayken ezer. Çok erken kaslarını sergilerler, çok konuşurlar, çok açıklama yaparlar, çok kolay ifşa ederler, saygıyı taşıyacak temeli henüz atmadan saygı talep ederler. O adam siz olmayın, yanlış anlaşılmaya alışın, görmezden gelinmeye kucak açın. İnsanların kendilerini sizden üstün gördüğü odalarda rahat oturun ve onların zayıflıklarını, korkularını, kalıplarını, kibirlerini sessizce gözlemleyin. Kibirli adam kendini açık eder. Çünkü kimsenin kendisini dikkatle izlemediğine inanır. Ama siz izliyorsunuz. Kimin gereğinden fazla konuştuğunu, kimin baskı altında paniklediğini, kimin sürekli onaylanmaya ihtiyaç duyduğunu, kimin başarılı olanları kıskandığını, kimin halka açıkken gülümseyip özelde zehir saçtığını öğreniyorsunuz. Gerçek güç sadece çabayla değil, aynı zamanda bilinçli gözlemle inşa edilir. İnsan psikolojisi acı bir gerçeği gözler önüne serer. İnsanlar sizi bir tehdit olarak algılamadıklarında kendi gerçek yüzlerini sergilerler. Bu yüzden zekanızı kanıtlamak için acele etmeyi bırakın. Herkesin yanlışını düzeltme dürtüsünü öldürün. Her konuşmaya hakim olma çabasından vazgeçin. Sessizlik insanları dikkatsiz yapar, sessizlik onların farkında olmadan itiraf etmelerini sağlar. Kendine hakim bir adam çevresinden bilgi toplarken, duygusal kontrolden yoksun adamlar niyetlerini sergilerken bunu fark bile etmezler. Yorumlara şu cümleyi yazın. Hazırlanırken beni hafife almalarına izin veriyorum. Bunu sakin bir zihinle yazın. Çünkü bu cümle başlı başına bir silahtır. Sizin gerçek avantajınız gürültü değil, sabırdır. Her gün başarılı görünmek zorunda değilsiniz, geri döndürülemez bir şekilde başarılı olmak zorundasınız. Bu, onlar dikkat peşindeyken sizin beceri kazanmanız, onlar zevk peşindeyken sizin değer biriktirmeniz, onlar rahatlık peşindeyken sizin disiplini geliştirmeniz, onlar alkış peşindeyken sizin etki yaratmanız anlamına gelir. Ve o doğru an geldiğinde intikam duyurusu yapmazsınız. Yükselişinizi açıklamazsınız. Sadece onların ulaşamayacağı bir seviyeye yüzünüzde öyle sakin bir ifadeyle ulaşırsınız ki size dair inandıkları her şeyi sorgulamaya başlarlar.
İşte tam o anda buna şans derler. Bırakın desinler. Bu arada eğer içerik şu ana kadar size dokunduysa lütfen bu videoyu beğenin ve yorumlarda hangi ilkenin sizi en çok etkilediğini paylaşın. Dördüncü ilke. Acıyı kaldıraca dönüştürün. Acı sizin düşmanınız değildir. Kullanılmamış acı sizin düşmanınızdır. Her ihanet, her hakaret, her başarısızlık ve hayatın dizini göğsünüze bastırdığı her dönem aslında sizi duygusal hale getirmek için değil, sizi keskinleştirmek için karşınıza çıktı. Acıyı bahane olarak görenler olduğu gibi, onu bir yapıya dönüştüren bilge ve güçlü kişiler de vardır. Dönüşümünüzün gerçekten ciddiye binmesi tam olarak bu noktada başlar. Neden sizi incittiklerini, neden şüphe ettiklerini, neden ayrıldıklarını, neden güldüklerini, neden değerinizi görmeyi reddettiklerini sormaktan vazgeçersiniz. Bu sorular sizi asla yargılamaya layık olmayan insanlardan duygusal adalet için yalvarmaya iter. Bilge bir zihin acıyı boşa harcamaz. Onu inceler, dersini çıkarır, zayıflığı söker atar ve yarayı bir zırha dönüştürür. Eğer sizi terk ettilerse bağımsızlığı öğrenin. Eğer sizinle alay ettilerse sessizliği öğrenin. Eğer sizi küçümsediyseler sabrı öğrenin. Eğer size ihanet ettilerse insan doğasının karanlık yönlerini öğrenin. Eğer güveninizi kırdılarsa çok uzanan elleri durduracak kadar net sınırlar koymayı öğrenin. Bu psikolojinin en pratik ve en faydalı uygulamasıdır. İnsanlar bir sonuçla karşılaşmayacaklarına inandıklarında size gerçek yüzlerini gösterirler. Onlara inanın. Yalnız olduğunuz için yılanları yanınızda tutmayın. Sıfırdan başlamaktan korktuğunuz için hainleri yakınınızda muhafaza etmeyin. Duygusal açlığın iyiliğinizi kullanılacak bir kapı gibi gören insanlara karşı sizi savunmasız bırakmasına izin vermeyin. Acınız zekaya dönüşmelidir. Yalnızlığınız odaklanmaya evrilmelidir. Öfkeniz disipline kanalize edilmelidir. Hayal kırıklığınız ise sağlıklı bir mesafeye dönüştürülmelidir. Yorumlara şu cümleyi yazın. Ben acıyı güce dönüştürüyorum. Bunu sizi zayıflatmaya çalışan her duruma karşı verilmiş bir hüküm gibi düşünün. Çünkü acısını kontrol eden bir insanı manipüle etmek son derece zordur. Böyle bir insan kapanış peşinde koşmaz, kendi sonuçlarını kendi yaratır. Özür için yalvarmaz. Özürlerin anlamını kaybedeceği bir hayat inşa eder. İnsanlar onu yanlış anladığında yıkılmaz. Çünkü en büyük başarıların çoğu zaman hiç kimsenin sizi kurtarmaya gelmediği o yalnız odalarda doğduğunu hatırlar. Bu yüzden alenen kanamayı bırakın. Yaralarınızın açık kalmasından çıkar sağlayan insanlara yaralarınızı açıklamayı bırakın. Özel olarak iyileşin, özel olarak antrenman yapın, özel olarak yeniden inşa edin. Sonra sakin bir yüzle, daha güçlü bir bedenle ve düşmanlarınızın bile size her zaman saygı duyduklarını iddia etmek zorunda kalacağı kadar başarıyla dolu bir gelecekle geri dönün. Bırakın buna şans desinler. Siz gerçeği bileceksiniz. O şans değildi. O kontrol altına alınmış, keskinleştirilmiş ve disipline dönüştürülmüş bir acıydı. Eğer bu noktaya kadar geldiyseniz ve içeriğin size değer kattığını düşünüyorsanız, lütfen kanalıma abone olun ve bildirim zilini açın. Çünkü her hafta sizinle bunun gibi hayat değiştiren içerikleri paylaşmaya devam ediyorum. Beşinci ilke. Dikkat dağılması imkansız hale gelin. Dikkat dağılması zararsız bir kavram değildir. Dikkatin dağılması kan dökmeden gerçekleştirilen sessiz bir suikasttır. Geleceğinizi her seferinde küçük bir zayıf kararla yavaş yavaş öldürür. Boşa geçirdiğiniz her saat sadece kaybedilen zaman değildir. O, başkasına aktarılan bir güçtür. Siz ekranınızda kayarken biri çalışıyor. Siz şikayet ederken biri antrenman yapıyor. Siz zevk peşindeyken biri ders çalışıyor. Siz tembellikle pazarlık ederken biri sessizce tehlikeli hale geliyor. Ve o gün gelip o kişi sizden üstün konuma geçtiğinde onu şanslı olarak etiketleme dürtüsüne kapılacaksınız. Kendinize yalan söylemeyin. O şanslı değildi. O odaklanmıştı. Modern dünya sizi yumuşak, tepkisel, duygusal ve sürekli uyarana bağımlı hale getirmek için tasarlanmıştır. Dikkatinizin paramparça olmasını, disiplininizin dağılmasını, zihninizin gürültüyle dolmasını, hırsınızın ucuz hazlar ve sonu gelmeyen seslerle erimesini istiyor. Odaklanma eksikliği yaşayan bir bireyin kendi yolunu bulması ve yönetmesi zor olabilir. Her şeye tepki verir, her dürtüyü kovalar, hareket ile ilerlemeyi birbirine karıştırır. Bildirimlere, başkalarının görüşlerine, ruh hallerine,
geçici arzulara bir hizmetkar gibi yaşar. Siz bu olamazsınız. İnsanların sizi şans diye etiketleyeceği kadar büyük bir başarıya ulaşmak istiyorsanız, dikkatinizin dağılması imkansız bir noktaya ulaşmalısınız. Konfor fısıldadığında her seferinde eğilmeyen bir zihin inşa etmek zorundasınız. Antik bilgeler gücün başkaları duygulara sarhoş olmuşken net görebilen kişiye ait olduğunu çok iyi anlamışlardı. Modern psikoloji aynı gerçeği başka bir pencereden gösteriyor. Eğer bir adamın dikkatini kontrol edebiliyorsanız, onun hayatını kontrol ediyorsunuz demektir. Bu yüzden dikkatinizi geri alın. Odaklanmanızı kutsal bir bölge gibi koruyun. Sabahlarınızı boş aktivitelere harcamayı bırakın. Gecelerinizi anlamsız eğlencelere kurban etmeyin. Duygusal enerjinizi strateji, disiplin, sadakat veya değer üretmeyen insanlara dağıtmayı sonlandırın. Daha fazla zamana ihtiyacınız yok. Daha az enerji sızıntısına ihtiyacınız var. Enerjiniz şu an gereksiz konuşmalardan, sahte ilişkilerden, anlamsız tartışmalardan, bilinçsiz alışkanlıklardan, kamuoyu onayı arzusundan ve sürekli eğlenme ihtiyacından sızıyor. Bu sızıntıların hepsini kesin. Güçlü bir adam her şeye müsait değildir. Ona ulaşmak kolay değildir. Onu kışkırtmak kolay değildir. Baştan çıkarmak kolay değildir. Yolundan saptırmak kolay değildir. Onun bir görevi vardır ve bu görev tüm dürtülerinden daha ağır gelir. Bu, duygusuzluğun gücü taklit etmesi değildir. Bu, kontrollü bir yoğunluktur. Soğuk gözlerin ardındaki bir ateş, disiplinin elinde tuttuğu bir fırtınadır. Bir kişi ayartmayı hisseder ama ona itaat etmez. Öfkeyi hisseder ama onu boşa harcamaz. Yalnızlığı hisseder ama kendisini zayıflatan insanlara geri sürüklenmesine izin vermez. Yorumlara şu cümleyi yazın. Odaklanmam benim kalem ve kalkanımdır. Bu cümleyi sinir sisteminize verilmiş bir emir gibi düşünün. Çünkü odak sadece verimlilikle ilgili değildir. Odak, kendinize hükmetme sanatıdır. Kendisine hükmedebilen bir insanı dünyanın yönetmesi gittikçe zorlaşır. Bırakın diğerleri 10 farklı yöne savrulsun. Bırakın gürültü içinde boğulsunlar, bırakın hazzı özgürlükle karıştırsınlar. Siz farklı bir tempoda hareket edeceksiniz. Dar bir koridorda, net bir hedefle, kesin adımlarla, sarsılması zor bir konsantrasyonla ilerleyeceksiniz. Onlar uyarım peşindeyken siz ustalık peşinde olacaksınız. Onlar kaçış ararken siz kaldıraç inşa edeceksiniz. Onlar en güçlü yıllarını ekran başında geçirirken siz sessizce onların giremeyeceği, kopyalayamayacağı ve hatta anlayamayacağı bir hayat kuracaksınız. Ve sonuçlar göründüğünde buna şans diyecekler. Bırakın desinler. Onların kafa karışıklığı, disiplininizin ne kadar uzun süre gizli kaldığının ve şimdi nasıl bir güce dönüştüğünün en güzel kanıtıdır. 6. ilke. Hakkınızda anlatılan hikayenin kontrolünü elinizde tutun. Başarı sadece yaptıklarınızla inşa edilmez, aynı zamanda insanların sizin hakkınızda inandıklarıyla korunur. Çoğu insanın başarısızlığa uğradığı nokta tam burasıdır. Çok çalışırlar ama dünyanın onları tanımlamasına izin verirler. Yetenekli olurlar ama dikkatsiz görünürler. Hırslı olurlar ama mağdur gibi konuşurlar. Tehlikeli hale gelirler ama anlaşılmak için yalvaran sıradan insanlar gibi davranırlar. Şunu asla unutmayın. Kanıt ortaya çıkmadan önce algı güçtür. Tarih boyunca insanlar gerçek olandan çok gördüklerine göre yargıda bulundular. Çünkü çoğu insan gerçeği araştırmak için yeterli sabra sahip değildir. Onlar sinyallere, duruşa, sessizliğe, tutarlılığa, itibara, duygusal kontrole, bir odaya giriş şeklinize, meydan okunduğunuzda konuşma şeklinize, erişim hakkı kazanmamış insanlara kendinizi açıklamayı reddetme şeklinize göre tepki verirler. Bu, büyüklüğü taklit edin anlamına gelmez. Zayıf adam taklit eder, güçlü adam kurgular. Güçlü adam dünyanın adil, dürüst ya da sabırlı olmadığını çok iyi bilir. Dünya, sizin değerinizi tam olarak kavrayana kadar beklemeyecek. Sizi hızla bir kategoriye yerleştirecek ve sonra o kategoriye göre davranacaktır. Bu yüzden sadece eylemlerinizde değil, yansıttığınız imajda da disiplinli olmalısınız. İstikrarsız görünmeyin. Çok konuşmayın. Açıkça şikayet etmeyin. Özel mücadelelerinizi sıradan insanlara ifşa etmeyin. Duygusal anların karakterinize ait kalıcı bir kanıt haline gelmesine izin vermeyin. Tek bir kontrolsüz tepki, dar görüşlü insanların sınırlarınızı keşfettiklerini sanmalarına neden olabilir. Onlara asla bu zevki tattırmayın. İtibarınızın dokunulması zor hissedilmesi gerekir.
Mükemmelmiş gibi davranmanızdan değil, kolayca küçültülemeyecek kadar kontrollü olmanızdan dolayı. İnsanların etrafınızda belirli standartlar olduğunu hissettirin. Size erişimin otomatik olmadığını anlamalarını sağlayın. Zamanınızın değerli olduğunu, dikkatinizin sınırlı olduğunu ve sadakatinizin kazanıldığını söylemeden hissetmelerini sağlayın. Bu soğuk ama gerçek bir psikolojidir. İnsanlar sınırları olan şeylere değer verirler. Sürekli ulaşılabilir olan şeylere saygı duymazlar. Eğer her yerde varsanız, her şeyi söylüyorsanız, herkese tepki veriyorsanız, her tercihinizi açıklıyorsanız, her dedikoduyu savunuyorsanız ve uzaklaşan her insanın peşinden koşuyorsanız sıradanlaşırsınız. Sıradan şeyler korunmaz. Nadir olun, sakin olun. Sessizliğiyle insanları sözlerini dikkatle seçmeye iten ama dikkatle dinleyen bir adam olun. Algıyı kontrol etmek, onay için yaşamak demek değildir. Bu kölelik olur. Algıyı kontrol etmek, dünyaya kendi dikkatsizliğinizden kaynaklanan silahlar vermeyi reddetmek demektir. Herkese hikayenizi anlatmak zorunda değilsiniz. Herkese acınızı anlatmak zorunda değilsiniz. Herkese ham halinize erişim sağlamak zorunda değilsiniz. Ham hal sergilenmek için değil, inşa etmek içindir. Dünya sizinle işlenmiş, disiplinli, olgunlaşmış halinizde karşılaşmalıdır. Odaya girmeden önce acıyı zaten içinizde işlemiş olduğunuz halinizle. Yorumlara şu cümleyi yazın. Ben imajımı kontrol ederim, gücümü korurum. Bu cümleyi kendinize koyduğunuz bir kanun gibi düşünün. Çünkü geleceğiniz güvene, saygıya, etkiye ve otoriteye bağlıyken imajınızı kontrol etmek kibir değil, bilgeliktir. Erkekler ve kadınlar yeteneklerini kanıtlamadan önce disiplinsiz göründükleri için fırsatları kaybederler. Sessizlik onları korkutacak iken duygusal konuştukları için saygıyı kaybederler. Açlıklarını çok erken ortaya koydukları için etkilerini kaybederler. Zayıflıkla pazarlık eden insanların önünde asla aç görünmeyin. Seçenekleriniz varmış gibi hareket edin. Sözlerinizin ölçülü olduğu kadar dolu olduğunu hissettirecek bir tempoyla konuşun. Adımlarınızın bir ağırlık taşıdığı izlenimi verecek şekilde yürüyün. İnşa ettiğiniz hayata saygı duyarcasına giyinin. Bedeninize özen gösterin çünkü beden, öz denetimin ilk işaretidir. Konuşmanıza özen gösterin çünkü kelimeler, zihninizin mimarisini ele verir. Gizliliğinizi koruyun çünkü gizem değeri artırır. Her şeyi açığa vuran insan, tahmin edilebilir hale gelir, tahmin edilebilir insan kontrol edilebilir hale gelir ve kontrol edilebilir bir insan asla dokunulmaz olamaz. Bu yüzden bundan sonra bilinçli olun. Eylemleriniz konuşsun ama eylemlerinizden önce varlığınız zemini hazırlasın. Adınızın bir ağırlık kazanmasına izin verin. Siz odaya girmeden önce. İnsanların ne bildiğinizi, neler inşa ettiğinizi, neye dönüştüğünüzü merak etmesine izin verin. Her şeye cevap vermeyin. Her yanlış anlamanın peşinden koşmayın. Bazen en güçlü cevap mesafedir. Bazen en baskın hamle sessizliktir. Siz yükselirken onlar konuşsun. Siz inşa ederken onlar tahmin etsin. Buna şans desinler. Çünkü görüntünün ardındaki stratejiyi, sessizliğin ardındaki disiplini, sakinliğin ardındaki kontrolü hiç görmediler. Hikayeyi anladıklarında sonuç çoktan belirlenmiş olacak. Bu içerik size değer katıyorsa lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü algoritma sayesinde benzer içerikleri arayan insanlara ulaşmamıza yardımcı oluyorsunuz. 7. ilke, ortadan kaldırılamayacak kadar değerli olun. İnsanların başarınıza şans diyeceği kadar büyük bir konuma ulaşmak istiyorsanız, sevilmeye çalışmayı bırakın ve gerekli olmaya başlayın. Sevilen insanlar eğlendirilir. Faydalı insanlar davet edilir. Gerekli insanlar korunur. Bu, çoğu kişinin yokmuş gibi davrandığı soğuk bir hiyerarşidir. Dünya duygularınızı ödüllendirmez. Dünya değerinizi ödüllendirir. Çözebileceğiniz problemleri, üretebileceğiniz değeri, kontrol edebileceğiniz alanları, taşıyabileceğiniz yükleri ve siz artık ortada olmadığınızda insanların kaybettiği şeyleri ödüllendirir. Klasik strateji metinleri bize gücün başkalarının bir hamle yapmadan önce hesaba katmak zorunda kaldığı kişiye ait olduğunu söyler. İşte hedeflemeniz gereken seviye tam olarak budur. Sadece dikkat çekmek değil, sadece alkışlanmak değil. Bugün alkışlayıp yarın yok olacak insanların yüzeysel hayranlığı değil, gereklilik. Yokluğu sorun yaratan kişi olmalısınız. Becerisi sonuçları değiştiren kişi. Disiplini daha zayıf insanları rahatsız eden kişi. Çünkü siz
itilmeye, övülmeye veya duygusal olarak yönetilmeye ihtiyaç duymayan biri olursunuz. Bu yolculuk acımasız bir yetkinlikle başlar. Bahane uydurmayı utanılacak bir şey gibi gösteren türden bir güç ile başkalarının kaçındığı şeyleri öğrenin. Başkalarının sadece bilirmiş gibi yaptığı alanlarda ustalaşın. Sıradanlığın yaygın olduğu yerlerde mükemmel olun. Onlar statü peşindeyken siz özünüzü geliştirin. Onlar imajlarını süslerken siz faydanızı keskinleştirin. Onlar görülmek için yalvarırken siz yerinizi doldurulamaz hale gelin. Sessiz güç işte böyle büyür. Yüksek sesli iddialarla değil, defalarca kanıtlanan tutarlılıkla. Her odada konuşmacılar vardır. Her odada hayalperestler vardır. Her odada koşullar mükemmel olsaydı neler yapacaklarını anlatan duygusal insanlar vardır. Onlara katılmayın. Koşullar kötüleştiğinde işi teslim eden kişi olun. Baskı arttığında sakin kalan kişi olun. Başkaları paniklerken keskinleşen kişi olun. Zihniniz yük altında çökmediği için sorumlulukla emanet edilebilecek kişi olun. Bu, hareket halindeki erkeksi olgunluktur. Poz değil, hiçbir şey hissetmiyormuş gibi yapmak değil, acınızı başkalarının yüküne dönüştürmeden taşınması gerekeni taşımaktır. Yorumlara şu cümleyi yazın. Ben ulaşılabilir değilim. Ben gerekliyim. Bu cümleyi taşa kazınmış bir sınır gibi düşünün. Çünkü değeri olmadan ulaşılabilir olmak sizi kolayca kullanılabilir kılar. Sınırlarla birlikte değerse sizi güçlü kılar. İhtiyaç duyulmakla sömürülmek arasındaki farkı asla unutmayın. Zayıf insan her şeyini verir ve buna sadakat der. Güçlü insan stratejik olarak verir ve konumunu korur. Erişimin bir bedeli olduğunu, standartlar olmadan cömertliğin parazitleri çektiğini, herkese açık olmanın aynı zamanda herkes tarafından sömürülmeye davetiye olduğunu anlar. Bu yüzden değerli olun ama ucuz olmayın. Yardımsever olun ama çaresiz olmayın. Sadık olun ama kör olmayın. Faydalı olun ama asla sahiplenilmeyin. Psikoloji size şunu öğretir. İnsanlar fayda sağlayabilecekleri şeylere saygı duyarlar ama yerine koyamayacakları şeyleri kaybetmekten korkarlar. Sizin göreviniz ikincisi olmak. Nadir beceriler geliştirin, duygusal kontrolünüzü güçlendirin, finansal sağlamlığınızı inşa edin, sonuçlar için bir itibar kurun. Sizi bir aksesuar değil, bir varlık olarak gören bir çevre oluşturun. Sonra dünyanın etrafınızda nasıl değişmeye başladığını izleyin. Sizi görmezden gelen insanlar birden kibarlaşacak. Sizden şüphe edenler tarihi yeniden yazacak. Bir zamanlar size kayıtsız davrananlar sözlerini tartmaya başlayacak. Daha iyi insan oldukları için değil, sizin değeriniz saygısızlığın bedelini değiştirdiği için gerçek tam olarak budur. Saygı çoğu zaman sonuçlar görünür hale geldiğinde ortaya çıkar. Bu yüzden açıklamalarla saygı dilenmeyi bırakın. Saygısızlığın pahalıya patlayacağı kadar değer yaratın. Bu noktada bu içeriğin gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bir yorum bırakın ve hangi ilkenin sizi en derinden etkilediğini paylaşın. Sizden gelen her yorum bu kanalın büyümesine ve daha çok insana ulaşmasına yardımcı oluyor. 8. ilke. Yalnızca an sizin lehinizdeyken hareket edin. Güç sadece eylemle ilgili değildir. Güç aynı zamanda zamanlamayla ilgilidir. Zayıf insan hareket eder çünkü baskı hisseder. Tehlikeli insan hareket eder çünkü an onun lehinedir. Bu, çoğu kişinin hiçbir zaman tam olarak kavrayamadığı sırlardan biridir. Onlar, başarının her zaman acele eden, her zaman tepki veren, her zaman zorlayan, her zaman meşgul olduğunu kanıtlayan kişiye ait olduğunu sanırlar. Oysa zamanlama olmadan eylem, hırs maskesi takmış bir paniktir. Pasifleşmeden beklemeyi öğrenmelisiniz. Korkmuş görünmeden gözlemlemeyi öğrenmelisiniz. Yüzlerce duygusal tepkiden daha etkili olacak tek bir net hamleyi yapana kadar sabırlı kalmayı öğrenmelisiniz. Tarih bize cesaretin değerli olduğunu, ancak cesaretin hazırlıkla buluştuğu zaman geçerli olduğunu gösterir. Hesaplama olmadan cesaret aptallığa dönüşür. Eylem olmadan sabırsa zayıflığa evrilir. Ama hazırlıkla birleşen sabır bir silaha dönüşür. Yaşamanız gereken yer tam olarak burasıdır. Sessizlik ile uygulama arasında, kısıtlama ile hakimiyet arasında, hakaret ile cevap arasında, plan ile dünyanın o plana tanık olmak zorunda kaldığı an arasında. Çoğu insan gecikmiş tanınmaya tahammül edemediği için kaybeder. Onlar şimdi alkış, şimdi saygı, şimdi karşılık, şimdi sonuç ister.
Açlıklarını çok erken sergiler ve bu açlık insanlara onların üzerinde güç kazandırır. Kendi kaderiniz konusunda asla umutsuz görünmeyin. Fırsatın sizi tanımaktan başka seçeneği kalmayana kadar inşa edin. İnsanlar size hakaret ettiğinde adınızı savunmak için koşmayın. İnsanlar sizden şüphe ettiğinde onları eğitmeye uğraşıp enerjinizi tüketmeyin. İnsanlar sizi görmezden geldiğinde artık size ait olmayan masalarda yer için yalvarmayın. Zaman, sessiz suç ortağınız olsun. Tutarlılık sizin yegane kanıtınız olsun. Onların kibri, onların dikkatsizliğine yol açsın. Psikoloji bize şunu öğretir. Duygusal insanlar bir sonraki hamlelerini yapmadan önce bunu belli ederler. Olgun ve dingin insanlar ise sonuç ortaya çıkana kadar hiçbir şey belli etmezler. Sizin de tam olarak böyle hareket etmeniz gerekiyor. Çıkışları duyurmayın, ayrılın, büyümeyi tehdit etmeyin, büyüyün. Karşılık sözü vermeyin. O kadar başarılı olun ki karşılık vermek size yakışmasın. Yorumlara şu cümleyi yazın. Ben disiplinle beklerim, güçle hareket ederim. Bu cümleyi duygularınızın sizi acele ettirmesine izin vermeyen versiyonunuz için bir şifre gibi düşünün. Çünkü zamanlama gücünüzü korur. Çok erken konuşursanız size karşı hazırlanırlar. Çok erken hareket ederseniz temeliniz çatlar. Çok erken güvenirseniz yabancılara zayıflığınızın anahtarlarını teslim edersiniz. Çok erken tepki verirseniz size nereden vurulabileceğinin haritasını çizmiş olursunuz. Okunması zor biri olmalısınız. Sizi neyin gerçekten incittiğini insanların merak etmesine izin verin. Ne bildiğinizi merak etsinler. Sessizliğinizin bir affediş mi yoksa bir strateji mi olduğunu merak etsinler. Tepkisini geciktirebilen bir insanı psikolojik olarak yönetmek son derece zorlaşır. Böyle bir insan sarsıldığını görme ödülünü hiç kimseye vermez. Sessizce çalışır, uyum sağlar, inşa etmeye devam eder. Sonra o an geldiğinde herkesin ani başarı sandığı bir hassasiyetle harekete geçer. İşte tam da bu yüzden buna şans derler. Beklemeyi görmediler, kısıtlamayı görmediler, sessiz hesaplamaları, reddedilen cazibeleri, yutulan öfkeyi, özel disiplini ve durağan göründüğünüz ama yüzeyin altında tehlikeli hale geldiğiniz o uzun yılları görmediler. Durağanlığı asla boşlukla karıştırmayın. Dolu bir kap dökülene kadar durağan görünür. Bir yırtıcı hayvan harekete geçmeden hemen önce hareketsizdir. Bir stratejist, daha az yetenekli insanlar kendilerini ele verirken sakin durur. Bırakın çok konuşsunlar, çok erken kutlama yapsınlar, zamanlamasını mükemmelleştirmiş bir kişiyi kışkırtmanın bedelini hafife alsınlar. Siz burada her küçük çatışmayı kazanmak için değil, sonuçlar savaşını kazanmak için varsınız. Bu, konumunuzu yükseltmeyecek savaşlara güç harcamayı bırakmak demektir. Her hakaret bir dikkat hak etmez. Her rakip bir yüzleşme hak etmez. Her fırsat bir enerji yatırımı hak etmez. Seçin, hesaplayın, bekleyin ve sonra hamle gücünüzü katladığında harekete geçin. Bu, dokunulmaz olmanın soğukkanlı sanatıdır. Duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermekten vazgeçin ve avantajınızın sizi yönlendirmesine başlayın. Dünya sonunda yükselişinizi gördüğünde her şeyin bir gecede olduğunu sanacaklar. Bırakın inansınlar. Disiplinsiz yaşayan insanlar için zamanlama görünmezdir. 9. ilke. Başarınızı şans gibi göstermeyi bilin. Sıradan insanlardan size yöneltilecek en son hakaret bu olacak. Yıllarca süren disiplininize bakacaklar ve hepsini tek bir kelimeye sıkıştıracaklar. Şans. Sistemi göremeyecekler, fedakarlığı göremeyecekler, kısıtlamaları göremeyecekler, özel mücadeleleri göremeyecekler, duygusal kontrolü göremeyecekler, sessizlikte geliştirilen becerileri göremeyecekler, kopartılan ilişkileri göremeyecekler, dikkat dağıtıcı şeyleri toprağa gömme cesaretini göremeyecekler, acının yakıta nasıl dönüştürüldüğünü göremeyecekler ve dünyanın gözleri açılmadan önce kazandığınız o sessiz sabahları göremeyecekler. Sadece hasadı görecekler ve ekim mevsiminin hiç yaşanmamış gibi davranacaklar. Bırakın yapsınlar. Güçlü bir insanın yükselişinin ardındaki mekanizmayı kalabalığın anlamasına ihtiyacı yoktur. Hatta onlar ne kadar az anlarsa sizin avantajınız o kadar güvende olur. Bu noktada zorluğu zahmetsiz gibi gösterme sanatında ustalaşmak zorundasınız. Numaracılıktan dolayı değil, güvensizliğinizi gizlemek için değil. Çünkü görünür bir mücadele algılanan gücü azaltır. İnsanlar sonuçlara saygı duyarlar ama kolaylık onları huzursuz eder. Sakin hareket ettiğinizde, yalvarmadan kazandığınızda,
duyurmadan büyüdüğünüzde, sorunları dramatize etmeden çözdüğünüzde, sizinle ilgili bir şeyin farklı olduğuna inanmaya başlarlar. Bu inanç psikolojik bir baskıya dönüşür, bir aura yaratır. İnsanların size saygısızlık etmeden önce 2 kez düşünmelerine yol açar. Güç sadece sahip olunması değil, aynı zamanda algılanması gereken bir kavramdır. Başarınız kaotik görünüyorsa, insanlar kontrolünüzden şüphe duyarlar. Başarınız umutsuz görünüyorsa, açlığınızı koklarlar. Başarınız tesadüfi görünüyorsa, yönteminizi küçümserler. Ama başarınız kaçınılmaz görünüyorsa, size bir güç olarak davranmaya başlarlar. Sizin inşa etmeniz gereken imaj budur. Gürültülü değil, kaçınılmaz. Bunu duygularınızın önemini yitireceği kadar güçlü sistemler kurarak başarırsınız. Disiplinli hissetmeyi beklemezsiniz. Hayatınızı zayıflığın daha az kapı açtığı bir şekilde tasarlarsınız. Cazibeleri, onlar bir savaşa dönüşmeden önce ortadan kaldırırsınız. Pazarlıklar başlamadan önce standartlarınızı belirlersiniz. Motivasyonunuz öldüğünde sizi taşıyacak rutinler inşa edersiniz. Sıradanlığa geri dönüş yollarını kapatan ortamlar seçersiniz. Bu yüzden insanlar disiplinli kişilere şanslı derler. Sadece dış sakinliği görürler, iç mimariyi göremezler. Sadece sonucu görürler, kuralı göremezler. Sadece güveni görürler, yıllarca yapılan tekrarları göremezler. Yorumlara şu cümleyi yazın. Sistemim ruh halimden daha güçlüdür. Bu cümleyi kendinize verilmiş bir emir gibi düşünün. Çünkü bu cümle hayal kuranları hükmedenlerden ayıran ince çizgidir. Ruh hali tahmin edilebilirdir. Onu överseniz yükselir, eleştirirseniz çöker, baştan çıkarırsanız teslim olur, kuşkuya düşürürseniz kendinden şüphelenir. Ama sistem tarafından yönetilen bir insan etkilenmesi son derece zor biridir. Mükemmel koşullara ihtiyacı yoktur. Sürekli inanca ihtiyacı yoktur. Devam etmek için alkışa ihtiyacı yoktur. Hareket eder çünkü yapı hareketi gerektirir. İşte böyle korkutucu derecede tutarlı hale gelirsiniz ve tutarlılık, zayıf insanların birikimin ardından şans sandığı şeyin ta kendisidir. İlk 100 günü hiç fark etmezler. İlk küçük zafere gülerler. İlk disiplin denemenizi küçümserler. Ama zaman, hassasiyetle tekrarlayan kişiye her zaman sadıktır. Sonunda küçük seçimler görünür bir güce dönüşür. Görünmez olan inkar edilemez hale gelir. Sıkıcı olan efsanevi hale gelir. Bu yüzden dramatik atılımlar peşinde koşmayı bırakın. Sarsılmaz bir sadakatle sıkıcı sistemler inşa edin. Uykunuzu koruyun, bedeninizi koruyun, odaklanmanızı koruyun, paranızı koruyun, çevrenizi koruyun, zihninizi başkalarının zayıflığının bulaşıcılığından koruyun. Sisteminizi herkese açıklamayın. En de sürecinize seyirciler davet etmeyin. Sizi tehlikeli kılan her ilkeyi açığa vurmayın. Onlar sadece nihai sonucu görsünler ve gerçek emeği yanlış anlasınlar. Siz formülü tekrarlarken onlar buna şans desinler. Çünkü gerçek sır şudur. Şans pek çok insanı ziyaret eder ama yalnızca disiplinli insanlar onu yakalamaya, çoğaltmaya ve kader gibi göstermeye hazırdır. 10. ve son ilke. Dokunulmaz olun, sonra sessiz kalın. En yüksek seviye bir kez başarılı olmak değildir. En yüksek seviye, başarının doğal ortamınız haline geleceği kadar disiplinli, hesaplı ve duygusal olarak dokunulmaz olmaktır. Burası, zayıf insanların gücü yanlış anladığı yerdir. Onlar, başarıyı bir an, bir kupa, bir rakam, açılan bir kapı, alkışlayan bir kalabalık sanırlar. Hayır, başarı, inşa ettiğiniz, savunduğunuz ve genişlettiğiniz bir konumdur. Kontrolsüz yükselirseniz, dikkatle düşersiniz. Disiplinsiz kazanırsanız, hazza yenilirsiniz. Bilgelik olmadan güç biriktirirseniz, kendi egonuz size karşı bir silaha dönüşür. Bu yüzden dünya sonunda sizi fark ettiğinde, tanınmanın sarhoş edici cazibesine kapılmayın. Soğukkanlı kalın, gizliliğinizi koruyun, sakinliğinizde tehlikeli olun. Sizi inşa eden o sessizlik, sizi korumaya da devam etmelidir. Sizi yükselten o disiplin, sizi yönetmeye devam etmelidir. Sizi zayıflıktan kurtaran o açlık, şimdi stratejiye dönüştürülmelidir. Çünkü görünür olduğunuzda insanlar sizi farklı şekilde test edecekler. Bazıları keskinliğinizi köreltmek için sizi övecek, bazıları değerinizden faydalanmak için size yaklaşacak. Bazıları adınızın ağırlığı yüzünden sadakat taklidi yapacak. Bazıları
bıçağı nereye saplayacağını ölçerken hayranlık dolu bir gülümseme takınacak. Bu paranoya değil, bu insan doğasının gerçeğidir. Klasik strateji metinleri size dünyadan korkmayı değil, dünyayı açıkça görmeyi öğretir. Açıkça görün, yavaş güvenin, dikkatli konuşun, bilinçli hareket edin. Çevrenizi küçük ve standartlarınızı acımasız tutun. Başarılı olduktan sonra herkese ulaşılabilir hale gelen bir kişi, yalnızca dikkat dağıtıcılarının kalitesini yükseltmiş olur. Bu hataya düşmeyin. İmparatorluğu koruyun, zihni koruyun, bedeni koruyun, görevi koruyun, sessizliği koruyun. Yorumlara şu cümleyi yazın. Ben dokunulmaz oluyorum. Sonra disiplinli kalıyorum. Bu cümleyi şu an dönüşmekte olduğunuz kişiye verilmiş son bir emir gibi düşünün. Çünkü dünya siz kazandığınızda sizi sınamayı bırakmaz. Aksine daha da sert sınar. Acının ardından konfor, disiplinin ardından haz, reddedilmenin ardından övgü, yalnızlığın ardından cazibe gönderir. Eğer dikkatli olmazsanız, dua ettiğiniz aynı başarı, inşa ettiğiniz her şeyi kaybetmenize yetecek kadar sizi yumuşatabilir. Bu yüzden asla sonucu değil, standardı kutsayın. Asla alkışa değil, kontrole aşık olun. Sizi yanlış anlamaya kararlı insanlara yükselişinizi asla açıklamayın. Bırakın şans desinler, bırakın zamanlama desinler, bırakın ayrıcalık desinler, bırakın tesadüf desinler. Onları gerçeği kabul etmekten koruyan her neyse onu söylesinler. Siz çoktan onların bahanelerini aştınız, çoktan onların fikirlerini geride bıraktınız, çoktan eski benliğinizi geride bıraktınız ve şimdi hiç kimseye hesap vermek zorunda olmayan biri gibi hareket ediyorsunuz. İşte bu olgun ve stratejik zihniyettir. İşte bu soğukkanlı güçtür. İşte bu stratejiye dönüştürülmüş bir iç huzurudur. Bu video size dokunduysa, bu mesajların sıradan kalmayı reddeden yanınıza ulaştığını hissediyorsanız, son bir cümleyi yorumlara yazın. Disiplinim beni kaçınılmaz kıldı. Bu cümleyi yazdığınızda kendinize bir söz vermiş olacaksınız ve sözünüzü tutan biri olduğunuzu bana ve kendinize gösterecek olacaksınız. Eğer buraya kadar bu videoyu izlediyseniz, eğer her cümle sizin için bir anlam ifade ettiyse, lütfen bu içeriği beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki video sizi rahatlatmak için değil, sizi keskinleştirmek için hazırlanacak. Eğer bu yolculukta benimle birlikte yürümek istiyorsanız, eğer ortalamanın üstünde bir hayat inşa etme kararlılığına sahipseniz, yorumlara hangi ilkenin sizi en derinden etkilediğini yazın ve bu videoyu sizinle aynı yolda olabilecek bir arkadaşınızla paylaşın. Çünkü gerçek değişim sadece izleyenlerin değil, izledikten sonra harekete geçenlerin hayatında gerçekleşir. Şimdi gidin ve sessizce inşa edin, sessizce keskinleşin, sessizce dönüşün ve dünya size şanslı dediğinde sadece için gülümseyin. Çünkü gerçeği yalnızca siz biliyorsunuz. O şans değildi. O yıllarca süren disiplin, fedakarlık ve sarsılmaz bir iradeyle inşa edilmiş bir kaderdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.